Erzurumlu amcamızın uzun hava okuyuşu hocam. Analizini yaparsanız sevinirim. Ercan Güloğlu. Hay Ercan'cım, tamam yapalım. Erzurumlu amcamız uzun hava mı okuyor? Merak ettim. Hadi dinleyelim. Bir büfesi vardı. Vay be. Müthiş. 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 Bakın. Bir kere ağzına bakın arkadaşlar. Ya bazen bazı arkadaşlarımızın söylemlerine kırılıyorum ve üzülüyorum. Onu söyleyeyim. Sanki hani ben böyle kara cahil, hiçbir şey bilmeden kafama göre takılıyormuşum gibi düşünüyorlar. Ki yani öyle düşünebilir. Herkes istediğini düşünebilir. Hiç problem yok. Ama üzülüyorum çünkü birçok arkadaşımız var ve bundan faydalanabilirler. Bakın. Şimdi Necati amcamıza baktığımız zaman, Necati amcamıza bir bakın. Necati amcamız okurken ne yapıyor? Şu ağzını ne yapıyor bir izleyin bakın. Acaba kaç yaşında Necati amcamız? Oldukça yaşlı olduğu kesin. Yani 70 yaşlarında olacağını düşünüyorum. O civarlar, daha üstü olabilir değil mi? Kas hafızası yani vücudunu, şimdi her şeyin bir hafızası var. Yaptığınız şey, farz edin bir şey çalışırsınız. Kas hafızası artık onu öğrenir ve bir daha artık unutmaz. Yani mesela biz şan eğitimi veririz. Ben derim ki öğrencilerime, bak bunu unutmayacaksın hayatın boyunca. Bir tekniği öğrendin mi? Bir kafa sesini oturttun mu? Bunu oturttun mu? Bunları unutmayacaksın. Ha, bunlar paslanabilir yapmadıkça ama unutulmaz. Çünkü kas kolay kolay unutmaz hiçbir şeyi. Şimdi Necati amcamız öyle bir yerleşik kas hafızasıyla iş yapıyor ki neleri yerleştirdiğini ve nasıl bu yaşta bile bu kadar muhteşem okuduğunu bütün formülleriyle gösteriyor. Buyurun izleyin. Büfesi vardı. A'ya bakın. A'ya bakın. Sonra bana demeyin, ya hocam geç boğaz açıklığını. Bakın şu tiz bölgeye geldiğinde bu sesi oturturken şu ayaklarına bakın çocuklar. Dikkat edin. Kim, kameram nerede benim? Ben de onu iyice göstereyim size. Hah. Biraz fazla oturtamamışım. Ben birazcık oturtayım da şu ekranın içine iyice görün. Bakın şimdi. Ya bu adam ne gösteriyor gene bize diyeceksiniz. Bakın. Gördünüz mü diyaframı? Resmen ayaklarından bile vücudunun her yerinden destek alarak o nefesi sonuna kadar çıkardı. Muhteşemsin amcam, muhteşemsin. Muhteşemsin. Tek nefes ha. Ya yaşa. Çek. Si bemol tonda okuyor. Tek nefes çocuklar, maşallah. Nefes. Ne yaptın? Nasıl? Müthiş. Özellikle şuradaki yorum öldürdü beni ya.
Kipriklerin Şimdi bu Esna. Of, müthiş. Bu nedir ya? Bu öksürük karışmış bu kayda. Ağzının açıklığına bakın. Nefesini kullanışına bakın. Yaşına bakın. İnanılmaz. Yani inanılmaz güzel okuyor. İnanılmaz güzel okuyor. Her şey muhteşem. Selamlar amca. Müthişsin. Yani şu okuma, bu nameler, bu teknik ders alınacak kadar muhteşem. Ders alınacak kadar muhteşem. O kadar her şey doğru ve güzel bir hafızayla kalmış ki doğru şekilde kalmış her şey. Nefes alışları, hem ağız açıklığı, hem o nameler, o geçişler, kulak o kadar güzel dolu ki bir de bu bu pozisyonun kendisi ve bu uzun havalarda özellikle bu sır var. Yani mesela bazı türkülerde, bazı stillerde genel dünyadaki şan tekniğiyle veya pek çok türlerde kullanılan şan tekniğiyle, daha doğru bir laf, tam oturmuyor bizim yapımız. Öyle olduğu zaman da havada kalıyor. Bu sadece türkülerle alakalı bir şey de değil. Dünyadaki birçok müzik tarzıyla da alakalı. Fakat özellikle Erzurum bölgesinde bakın. Erzurum, Erzincan bu bölgelerde kullanılan türküler, uzun havalar, mayalar müthiş bir teknik içeriyor. Yani bu tarz şeyleri okuduğunuz zaman çok daha iyi şan tekniği kullanıyorsunuz. Bakın gençliğinde kim bilir nasıl okuyordu ama şu anda hiçbir eksiği yok. Teknik tamamen yerinde. Aynı şekilde okuyabiliyor. Doğru bir şeyler kaldığı zaman yıllarca değişmiyor çocuklar. Ama okuduğunuz tür önemli. Okuduğunuz tarz bile önemli. Bazen öyle tarzlar oluyor ki belli bir yaştan sonra yapamıyor artık. Olmuyor yani. O ses çünkü onu kaldırmıyor ama amcamız hem okuduğu tür hem doğru şekillerde okuması ile mis gibi okumuş. Müthiş. Yani şu kayıt internete atılması sevap olan kayıtlardan biri bence. Bütün öğrenciler için. Yani uzun hava. Çalışmak istiyorsanız amcayla çalışabilirsiniz. O raddeye gideyim. Tabii bunun Huma Kuşu'nun birçok usta okuyucusu var. Çok büyük usta okuyucuları var ama çok güzel kulağında kalmış amcamızın. Müthiş güzel bir okuma gerçekten. Müthiş. Bir büfesi vardı. Ve hiç semolden ayrılmıyor. Bitirirken de aynı tonda kaldı. Müthiş. Nasıl bir yetenek? Yani bu mesela amcamız muhtemelen şarkıcı mı bilmiyorum. Ne meslekle uğraştığını da bilmiyorum ama dünyanın bir başka yerinde olsaydı, bak net söylüyorum size, Zanzibar'da bile 103 yaşındaki bir Küdü'de izledik değil mi? Şu an Necati amcamız böyle nasıl diyeyim size? Ya böyle değerimiz yani. Değerimiz ya. Bu topraklarda yetişmiş ve nasıl güzel koruyor her şeyi. Ya yaşlı çek. Ağzına bakın. Müthiş, müthiş amca, müthiş. A'ya bakın. Sene bakın. A'lara bakın. Çıldırıyor valla. Ü'ye bakın. Ü bile açık ya. Kömür gözlümdeki Ü'ye bakın. A. Löm değil mi? Müthiş şan tekniği var ya. Müthiş.
A'ya bakın. Ay maşallah. Bir tek buradan falan ondan ama yaptık. Müthiş. Ercan teşekkür ederim. Nereden buldun bu kaydı sen? Erzurumcu Dadaş amca, Necati amcamız. Huma kuşu. Peki selamlar olsun.